1878 yılında o zamanlar Büyük Britanya İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan Glasgow kentinde inşa edildi. Torre Cadarto adı altında 5 sene boyunca İngiliz bayrağıyla hizmet verdikten sonra Yunanistan'dan bir armatör tarafından satın alındı ve adı da Kimi olarak değiştirildi. Yunanistan'da 9 sene hizmet verdiği söylense de 12 Aralık 1891'de geçirdiği bir kaza neticesinde batmıştı. Sonra tekrar yüzdürüldü ve 2 sene içerisinde Osmanlı İmparatorluğu'na satıldı. Osmanlı İmparatorluğu'na satıldıktan sonra idare-i mahsuslar geminin ismini Panderma olarak değiştirdi. Panderma, Marmara Denizi üzerinde bir kentin ismi. Aynı zamanda güvenli liman anlamına gelmekte. İdare-i Mahsusa 1910 senesinde Osmanlı Seyri Sefahin İdaresi olarak adını değiştirdiğinde kayıtlar yenilendi ve bu işlemler esnasında Panderma'nın ismi de Bandırma olarak değişti. 1919 yılına gelindiğinde 41 yaşında olan gemi Almanya'da bakımdan yeni çıkmıştı ve 19 Mayıs 1919'a kadar sürecek olan 16 Mayıs'ta başlayan görevi onun açısından tarihi bir görevdi. Osmanlı İmparatorluğu'na vermiş olduğu hizmet süresince genelde Marmara Denizi'nden dışarı çıkmayan Bandırma vapuru 1919 yılında geldiğinde 41 yaşına gelmişti ve çok yaşlı durumdaydı. Bu nedenden dolayı Alman tersanelerine bakıma gönderilmişti ve bakımdan da dönmüştü. 16 Mayıs 1919'da çıkacağı tarihi sefer öncesinde geminin durumu buydu. Daha önce Karadeniz'e hiç çıkmamıştı belki de. Bandırma vapuru yaşlıydı. Bandırma vapuru yorgundu. Tıpkı hizmet verdiği Osmanlı İmparatorluğu gibi. Osmanlı İmparatorluğu 16. yüzyılda büyük bir cihan imparatorluğuydu. Ama 19. yüzyıla gelindiğinde Avrupalı devletler tarafından Avrupa'nın hasta adamı olarak nitelendirilmişti. Peki bu süreç içerisinde Avrupalı devletler neler yapmışlardı? Kristof Kolomb'un 1492 yılında Amerika kıtasını kazara da olsa keşfetmesi Avrupalı devletler arasından yepyeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyordu. Öncelikli olarak bu yeni dünyaya akın ettiler. Daha sonrasında buradaki medeniyetlere son verdiler. Yerli halk şeker pancarı tarlalarında ve madenlerde çalıştırılmak üzere köleleştirildi. O kadar kötü şartlarda çalışıyorlardı ki zaman içerisinde sayıları azaldı. Tabi bunda çiçek hastalığının da etkisi büyüktü. Çünkü vücutlarının çiçek hastalığına karşı bağışıklığı yoktu. Sayıları gitgide azalan kölelerin yerine yeni köleler lazımdı ve bu yeni köleler Afrika'dan getirilecekti. Afrika'daki köle tüccarları ise verdikleri köleler karşılığında para pul yerine Uzak Asya'nın ipek gibi değerli ürünlerini istiyorlardı. Bu da bir köle ekonomisinin oluşmasına neden oldu. Avrupalı devletler yeni dünyadan elde ettikleri altın ile Çin ve Hindistan'dan ipek benzeri değerli ürünleri satın alıyorlardı. Daha sonrasında bu ürünleri alıp Afrika'daki tüccarlara veriyorlardı ve karşılığında köle satın alıyorlardı. Bu köleleri de alarak Amerika'ya götürüyor ve orada satıyorlardı tekrar. Ekonomi bu şekilde işliyordu. Ama tabii zaman içerisinde Avrupalı devletler şunu düşünmeye başladı. Neden Hindistan'a para vermek durumunda kalalım ki? Hindistan'ı elde etmek daha mantıklı değil miydi? İşte Babür İmparatorluğu içerisinde yer alan taht savaşları neticesinde taraf olarak Hindistan'ı ele geçirmeyi başardılar. Ardından da Çin'in belirli bir bölümünü. 19. yüzyılın sonlarına doğru gelindiğinde özellikle İngiltere ciddi anlamda büyük bir güç sahibiydi. Sömürgeleri sayesinde. Ve yeni hedefleri olarak da karşılarında Osmanlı İmparatorluğu durmaktaydı. İyice zayıf düşmüş bu devleti zaman içerisinde anlaşmalarla parçalayabilir ve sahip olduğu toprakları kendi adlarına değerlendirebilirlerdi. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun niyeti İngiltere'nin yanında yer almaktı. Ancak İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili farklı planları vardı. Dolayısıyla İngiltere'nin yanında yer alamayan Osmanlı biraz da Enver Paşa'nın emrivakisiyle savaşa Almanya'nın yanında girdi. Birçok cephede bu yeni kurulmuş olan modern ordunun başarılı olmasına rağmen Almanların neticede savaşı kaybetmeleri yüzünden Osmanlı da kaybeden taraftaydı. Ve İngilizlerin planları işlemekteydi. Artık Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşmanın zamanı gelmişti. Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, Osmanlı kaybeden tarafta yer almıştı.
30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma gereğince Osmanlı İmparatorluğu kayıtsız şartsız bir şekilde işgal kuvvetlerine teslim oluyordu. Ordusu dağıtılıyordu. Silahlar işgal kuvvetlerine teslim edilmek zorundaydı. Gemiler bir limana çekilecek ve gözaltında tutulacaklardı. Her anlamda eli kolu bağlanmış durumdaydı. Bunun yanında Anadolu toprakları işgale açık vaziyete gelmişti. İngilizler İstanbul tarafını, Fransızlar Doğu illerini, İtalyanlar Güneyi ve İzmir ve çevresi olmak üzere Yunanlılar da Ege bölgesini alacaklardı. Bunun yanında 7. madde çok dikkat çekiciydi. 7. maddeye göre bütün bu işgal sahaları dışında kalan bölgelerde işgal kuvvetleri kendi aleyhlerine tehdit oluşturabilecek bir eylem ile karşılaştıkları takdirde buraları da işgal edebilecek durumdaydılar. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan ve dahi işgal kuvvetlerinden cesaret alan bazı azınlıklar silahlara sarıldılar ve çeteler kurdular. Bu çeteler Türk halkına zulmetmeye başladı. Niyetleri kendi devletlerini kurmaktı. Ancak Anadolu'nun içerisinden yetişen kendi kahramanlarımız vardı. Antep'te Karayılan, Ege bölgesinde Yörük Ali Efe ve Karadeniz'de Topal Osman Ağa. Yörük Ali Efe Ege bölgesinde Rumlara karşı direniş göstermekteydi. Antep'te Karayılan ise Fransız ordusuna karşı. Dolayısıyla ikisi de işgal altındaydı. Topal Osmanlı'nın Karadeniz kıyıları ise henüz işgal edilmemişti. Anlaşma dışındaydı ancak oradaki silahlı direniş bir şekilde İngilizleri rahatsız etmekteydi. 7. madde işleyebilir ve İngilizler işgal kuvveti olarak oraya da asker çıkarabilirlerdi. Bunu engellemenin yolu bir ordu müfettişi göndererek Topal Osman'ı silahsızlandırmaktı. Karadeniz'de görevlendirilecek olan müfettişin kim olacağı tartışmaları devam ede dursun, Mustafa Kemal Paşa son görev yeri olan Suriye'den İstanbul'a dönüş yapmıştı. 13 Kasım 1918 tarihinde Haydarpaşa Garı'ndan Kartal isimli bir istimbota bindi. Yanında yaveri Cevat Abbas da vardı. Galata'ya gidiyorlardı. Tabi Galata'ya giderken boğazda demirlemiş olan düşman filosunun arasından geçiyorlardı. Cevat Abbas bu esnada gözyaşlarını tutamadı. Öyle ki 1915'te bu filonun buraya gelmemesi ve vatan savunması için on binlerce, yüz binlerce şehit verilmişti. Ama sonuçta filo buradaydı ve vatan işgal altındaydı. Atatürk, Cevat Abbas'ın gözünden süzülen yaşları fark etti ve kendisine dönerek geldikleri gibi giderler dedi. Geldikleri gibi giderler, Cevat Abbas'ı teselli amaçlı söylenmiş bir söz değildi sadece. Mustafa Kemal Paşa Suriye'den yola çıktığında Adana'dan başlayarak belirli toplantılar yapmış ve milli mücadeleyi zaten başlatmıştı. Şimdi İstanbul'da bazı toplantılar gerçekleştirecek ve Anadolu'ya tekrar geri dönecekti. Bunun için de görevli olarak dönmesi gerekiyordu. 6. Ordu Komutanlığı ve 2. Ordu Müfettişliği görevlerini rahatsızlığını bahane ederek kabul etmedi. Onun isteği ve gözü 9. Ordu Müfettişliğindeydi. Bunun için de Harbiye Nazırlığındaki arkadaşlarını devreye soktu. Neticede gerçekleştirdiği kulisler 30 Nisan 1919'da 9. Ordu Müfettişliğinin yani Karadeniz'deki görevin kendisine verilmesini sağladı. O gün görevi aldıktan sonra kendisi duygularını şu şekilde ifade edecekti. Talih bana öyle uygun koşullar hazırlamış ki bakanlıktan çıkarken duyduğum coşkudan dudaklarımı ısırdığımı anımsıyorum. Kafes açılmış, önümde geniş bir evren. Kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim. 30 Nisan 1919 tarihinde kendisine görevin tebliğ edilmesinin ardından Mustafa Kemal Paşa'nın istediği şartlar artık oluşmuştu. İstanbul'da son ayarlamaları gerçekleştirdi ve son toplantısını 15 Mayıs 1919 tarihinde İsmail Hakkı Bey ile yani Bandırma Vapuru'nun kaptanıyla gerçekleştirdi. Buna göre Bandırma Vapuru'nun rotası değişiyordu. Normal rotadan değil kıyıya yakın seyredeceklerdi ki olası bir İngiliz saldırısı veya kaza durumunda geminin batması neticesinde kıyıya daha rahat ulaşabileceklerdi. Tarihler 16 Mayıs 1919'u gösterdiğinde Sirkeci Limanı'nda Bandırma Vapuru demirlemiş vaziyette bekliyordu. Mustafa Kemal Paşa Yıldız Sarayı'na gitti ve son kez Padişah Vahdettin ile görüştü. Oradan Şişli'deki evine geçecek, kız kardeşi Makbule ve annesi Zübeyde Hanım'la vedalaşacaktı. Ardından Galata Rıhtım üzerinden bir motora atlayarak Bandırma Vapuru'na geçecekti. Bu süreç içerisinde Bandırma Vapuru'na İngiliz yüzbaşı John Godolphin Bennett geldi ve yolcu listesini kontrol etti. Daha sonrasında yolcu listesinin arkasına vize damgalarını bastı. Mustafa Kemal Paşa
Bandırma vapuruna Kız Kulesi açıklarından dahil oldu ve tarihi yolculuk başladı. Tarihi yolculuğun sonu 19 Mayıs 1919 sabah saatlerinde Samsun'da son buldu. Bu ekip daha sonra Samsun'dan Amasya'ya geçecek. Amasya'da bir genelge yayınlayacak. Ardından Sivas ve Erzurum kongrelerini toplayacaktı. En sonunda 23 Nisan 1920'de Ankara'da meclisi ilan edip Kurtuluş Savaşı'nı yönetmeye devam edeceklerdi. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Samsun'dan Amasya'ya doğru hareket ettiklerinde yolda Gençlik Marşı'nı söylemişlerdi. Bu nedenden dolayı her 19 Mayıs'ta Gençlik Bayramı olarak kutladığımız her 19 Mayıs'ta Gençlik Marşı'nı televizyonlarda ve reklamlarda dinlemekteyiz. Biz de videomuzu Gençlik Marşı ile noktalıyoruz.